hastalarımıza diş çekiminden sonra neler yapmasını öneriyoruz? Dişi çektikten sonra yerinde kocaman bir boşluk oluşuyor. Bizim istediğimiz şey o boşluğun önce kanla dolması, sonra o kanın pıhtı haline gelmesi ve sonra o pıhtının üzerinde yeni yara dokusunun oluşup orayı tamamen kapatması. Diş çekiminden sonra oraya konulan tamponu öncelikle ısırıyoruz. En az 15-20 dakika ısırıp oraya baskı tampon uygulayıp o kanamanın durmasını istiyoruz. Ondan sonrasında ise yerinde bir pıhtı oluşuyor. Bu sefer de yara iyileşme süreci boyunca o pıhtının yerinde korunmasını istiyoruz. Bunun için de ağzımızı sürekli çarkalamıyoruz. O pıhtıyı yerinden oynatacak şekilde vakumlu pipetle bir şeyler içmek, sigara içmek, vakum oluşturacak hiçbir hareketi kesinlikle istemiyoruz. İnce ince sızıntı şeklindeki kanama tamamen normal. Hiç endişe etmeyin. Sabah uyandığınızda yastığın üzerinde çok az kan görmeniz dahi normal. Bunlarda endişe edecek bir şey yok. Sadece sürekli kanı orada arttırmamak için, kanın pıhtılaşabilmesini sağlamak için sürekli tükürmeyin ve sürekli ağzınızı çarkalamayın. Uyuşukluk geçene kadar en azından yemek yemeyelim. Çünkü yemek yerken hem oraya gidip gitmeyeceğini bilemeyebiliriz. Yanağımızı, dudağımızı, dilimizi ısırabiliriz. Bundan kaçınalım ve ilk yediğimiz yemeklerde de bir gün çekim bölgesi tarafıyla yememeye çalışalım. O çekim soketine girebilecek minik taneli yiyeceklerden kaçınalım. İlk başta ağrı olması, yara bölgesinin acıması normal. Gitgide günden güne azalan ağrı normal. Ancak 3 günden sonra artan, yangı şeklindeki ağrı kesinlikle normal değil. Bunun için geçer diye beklemeyin. Ağrı kesici boşu boşuna alıp süreci uzatmayın. 3 günden sonra artan ya da gitgide artan bir ağrı varsa muhakkak hekiminizle tekrar görüşün. İlk baştaki ağrıyı geçirmek için tabii ki ağrı kesici almamız normal ve bu ağrı kesici aspirin gibi kanama sulandırıcı bir ağrı kesici olmaması gerekiyor. Çok sıcak, çok asitli, çok baharatlı şeyler yemeyin. Çekim soketinin kapanması için ilk 10 gün bizim için önemli. Bunun içerisindeki de ilk 3 gün çok önemli. Bu yüzden bu süreçte sigara biliyorum bırakılmıyor ama en azından minimumda tutalım ve bu süreçte yara iyileşmesini bozacak diğer şeylerden uzak duralım. Dişimizi çektirdik. Hangisini tercih edeceğiz? İmplant mı, köprü mü? İmplant, kemiğin içerisine yerleştirilen, kökü taklit eden, ağırlıklı olarak titanyumdan yapılan bir vida. Köprü ise ortadaki diş boşluğunun her iki yanındaki dişin kesilip küçültülerek yerine 3 diş konulmasını sağlayan bir protez. Peki hangisini seçeceğiz? Köprü için yandaki dişlerin kesilip küçültülmesi gerekiyor. Özellikle bu dişler sağlıklıysa biz bunu çok fazla yapmak istemiyoruz. Ortadaki tek boşluk için yerine bir diş kökü, üzerine de bir diş yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Ancak İmplant yaptığımız zaman da implantın kemikle kaynaşması için en azından birkaç ay beklememiz gerekiyor. Köprüyü ise hemen eksik dişin yerine yerleştirebiliyoruz. Ancak köprünün altında kalan boşlukta 3 boyutlu kemik erimesi oluyor. Oraya implant yapıldığında ise erozyonlu toprağa ekilen ağacın kökleri gibi kökü taklit ederek orada implant kemiğin erimesini önlüyor. Ancak İmplant yapmak için kemik yeterli değilse bu sefer oradaki kemik miktarını artırabilmek için ikincil cerrahilere, ekstra işlemlere gerek olabiliyor. Köprü ise oradaki kemikten çok fazla etkilenmiyor, oraya yerleştirilebiliyor ve oranın yapısına uygun bir şekilde biz köprünün üzerinde modifikasyonlar yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere her iki tedavinin de avantajları ve dezavantajları var. Ağız içerisindeki durum, eksik dişlerin yeri ve sağlığı, ağız içerisindeki kemiğin durumu ve sizin istekleriniz gibi durumlar değerlendirilerek hekiminizle beraber sizin için en doğru tedavinin hangisi olduğuna karar verebilirsiniz. Ürettiğimiz içerikleri beğeniyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.